Herkese selamlar. Zamani Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifi hazırlayacağız. Üstünde karameli ile altında çok lezzetli bir tavuk göğsü ile kaşık kaşık yediren güzel bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarife geçmeden önce eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kıvamını da sizlerle paylaştığıma göre tarife başlayabiliriz. Öncelikle tarife tavuk göğsünü hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için tencerenin içerisine yaklaşık 100 gram kadar yani 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve eritelim. Eridikten sonra üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un ekleyelim ve kavurmaya başlayalım. Bu aşamada unun kokusu çıkana kadar yani birkaç dakika kavurmamız yeterli. Çok fazla kavurursak muhallebimizin rengini bozar. O yüzden sadece birkaç dakika unu sürekli karıştırarak kokusunun çıkmasını sağlayalım. Bu yaptığımız işlem muhallebimizin hem lezzetine katkıda bulunuyor hem de daha ipeksi, güzel bir kıvam almasını sağlıyor. Bu yöntemi diğer sütlü tatlı tariflerimde de genelde kullanmıştım. Bu arada bugüne kadar kanalımda yapmış olduğum sütlü tatlı tariflerini de açıklama kısmındaki linke bırakıyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Eğer sütlü tatlı seviyorsanız mutlaka size hitap edecek birçok tarif var. Unun kavrulduğunda topak topak görünmesi sizi korkutmasın. Sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Eğer güzelce çırparsanız pürüzsüz bir kıvam elde edeceksinizdir. Zaten tavuk göğsünün son aşamasında da içerisine krem şanti ilave edip mikserle çırpacağımız için eğer bir pürüz kalırsa da o aşamada zaten yok olmuş olacak. Sütün bir kısmını ekleyip çırptıktan sonra kalan kısmını da ilave ediyoruz ve yine güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada tarifte kullandığım malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Ama tarifin püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir litre sütün tamamını döktükten sonra karışımın içerisine 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı da toz şeker ilave edip karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 3 dakika daha kısık ateşte pişirip ocağın altını kapatabiliriz artık. Üzerine 1 paket vanilya ilave edip çırpalım. Ve daha da lezzet katması için içerisine 1 paket sade krem şanti ilave edelim ve mikserle pürüzsüz bir hal alana kadar çırpalım. Eğer benim gibi tavuk göğsünüzü granit bir tencerede hazırlıyorsanız mikserle çırparken çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Eğer tencerenin çeperlerine mikser değerse zarar verebilir. Bu yüzden dikkatlice çalışmamız gerekiyor. Tavuk göğsümüz hazır. Ben kuplara doldurmayı tercih ettim. Dilerseniz kase kullanabileceğiniz gibi bir borcama döküp üzerine karamelini dökerek de servis edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Kupların üzerinde birer parmak boşluk kalacak şekilde tavuk göğsümüzü dolduralım. Karamelini hazırlamak için tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim ve orta kısık ateşte ara ara sallayarak şekerin erimesini sağlayalım. Bu aşamada şekerin içerisine kaşık değdirmemeye çalışın çünkü bütün şeker kaşıkta kalacaktır. O yüzden tencereyi sallayarak bu işlemi yapmanız bence daha iyi olur. Karameli hazırlarken en büyük püf nokta şekerinizin yanmamasıdır. O yüzden ocağın başından ayrılmayın. Şeker tamamen eriyip koyu karamel bir renk aldıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Ve artık bu aşamadan sonra içerisine kaşık değdirebiliriz. Yağı şekerle karıştırarak tamamen eritelim.
Daha sonra üzerine 1 paket sıvı krema ilave edip çırparak pişirelim. Kremayı ilave ettiğinizde karameliniz topaklanmış gibi görünebilir. Isı arttıkça tekrar eriyerek krema ile birleşerek güzel bir kıvam alacaktır ve rengi de açılacaktır. Topaklanan şekerler tamamen eridikten ve karamelimiz kaynamaya başladıktan sonra artık hazır. Karamelimizin altını kapatabiliriz ve sunum aşamasına geçebiliriz. Üzerlerinde birer parmak boşluk bıraktığımız tavuk göğüslerimizin üzerine karamelle tamamlayalım. Eğer tarifi buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Eğer bu tarifi beğendiyseniz ve işinize yarayacaksa beğeni butonuna basmayı unutmayın. Eğer soru ve önerileriniz varsa da benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Oradan mutlaka geri dönüş yaparım. Karamelimizi de ekledikten sonra üzerini süslemek için tavuk göğsüne eklediğimiz krem şantiden biraz ayırıp sütle çırptım ve bir buzdolabı poşetine doldurup üzerine şeritler çizmeye başladım. Sunumu dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz de üzerini fındık, ceviz, antep fıstığı ya da yer fıstığıyla süsleyerek de tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Şeritleri attıktan sonra üzerine bir kürdan yardımıyla yatay olacak şekilde iki yöne doğru çektiğimizde sunumumuz hazır hale geliyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.